Merhaba dostlar, ben Ozan. Piyasayı, dolar kurunu, deneyimi ve özellikle de fiyatını oranla düşündüğümde şu anda alınabilecek en iyi Samsung telefonları birlikte inceleyeceğiz. Baştan belirteyim, her zamanki gibi bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir Samsung cihaz bu listede yok. O yüzden içiniz rahat olsun. Burada Samsung tarafında en iyi 5 telefondan bahsedeceğim. Ayrıyeten 2 cihaz daha var. Biri kamera, diğeri performans tarafında öne çıkıyor. Fakat fiyatlar malum dolar kurundan, ülkemizdeki durumlardan dolayı sürekli artıyor. Eğer telefon alacaksanız bence ertelemeyin derim. Ve bu videonun laptop versiyonunu yeni yaptım. Onu izlemediysen kartlara koyarım. Sizce bu serinin devamı genel telefonlar için de gelsin mi? Gelsin diyorsam videoyu beğenmeyi ve abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Ve bu telefonların hepsinin en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Şimdi özellikle öğrenciler için 10.000 TL altı bütçeyle alınabilecek en mantıklı telefon Galaxy A16'yı görüyoruz. 6.7 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 90 Hz tazeleme burada kullanılmış. Giriş segment bir cihaza oranla ekran kalitesi gayet iyi seviyede. Donanımda Helio G99'u görürken 6 GB RAM 128 GB depolama ile beraber geliyor ve 8 GB RAM 256 GB'lık modeli de şu anda 10.000 TL. Bu donanımla beraber oyun tarafında PUBG'de akıcı grafiklerde 40-45 FPS bandında rahatlıkla oynayabiliyoruz. Kamera kısmında ana kamera 50 megapiksel f1.8 diyaframla gelirken ikinci kamera 5 megapiksel ultra geniş, üçüncü kamera olarak da 2 megapiksellik makro kamerayı görüyoruz. Ön tarafta 13 megapiksel f2.0 diyaframlı bir kamerayı görürken Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Giriş segment bir cihaza oranla kamera kalitesi iyi seviyede. 5000 mAh batarya 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Yazılımda Android 14 One UI 6.1 ile gelirken 6 yıl Android, 6 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Güvenlik kısmında yüz tanıma ve yan tarafta parmak izi okuyucumuz var. Suya ve toza karşı da IP54 ile beraber olası su sıçramalarına karşı korunuyor. Eğer uygun fiyatlı fakat gerçekten uzun ömürlü bir telefon istiyorsam Galaxy A35 önümüze çıkıyor. Hem ekran kısmı hem de arka taraftan birebir tasarımlarla karşılaşıyoruz ve A30 serisinde yıllardır kurtulamadığımız damla çentik ve kalın çene yapısı artık yok. Delik çentikle beraber tam bir orta segment havası yakalanmış. 6.6 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme ve 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Fakat görsel deneyim, renk dengesi, kontrast oranı yönünde yine çok başarılı bir ekranla karşı karşıyayız. Aslında günlük kullanım arayüz performansı uygulama açılışlarında 5 nanometrelik bu işlemcimiz çok da fazla ısınmıyor. Fakat Exynos 1380 oyun için çok uyumlu bir işlemci değil. Normalde 60 FPS potansiyeli olsa da pek çok oyunda kısıtlamaya gidiyor ve 30-40 FPS bandında bir deneyim alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. Burada ana kameralar A55 ile tamamen aynı. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 13 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS ile beraber güzel çekimler yapabileceğiz. Genel kamera performansı A34'ten net şekilde önde. 5000 mAh batarya, 25 Watt hızlı şarj desteğini görürken kutu içeriğinden yine bir adaptör çıkmayacak. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Yazılımda da Android 14 ve One UI 6.1 ile birlikte geliyor ve 4 yıl Android, 5 yıl güvenlik güncellemesi yine bu cihazın en önemli artılarından. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve 5G desteğini görürken IP67 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Bütçem eğer 20.000'in altındaysa ve kamera, performans ve ekran kalitesi bu 3 nokta benim için birinci öncelik diyorsam ikinci nesil S21 FE'yi görüyoruz. Tasarımsal açıdan S21'e oldukça benzeyen ve premium bir cihaza karşılaşıyoruz. Burada alüminyum bir yapıya yer verilmiş. 7.9 mm kalınlık ve 177 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna oranla da gayet hafif bir cihaz ve ekran kısmında da kesinlikle üst seviyede. 6.4 inç dinamik AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 401 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazeleme, HDR10 Plus gibi üst seviye teknolojileri de bu ekranda görüyoruz. Ve ikinci nesil S21 FE'yi ilk versiyondan ayıran en önemli fark kesinlikle donanım. Burada Snapdragon 888'i görüyoruz ve bu fiyat bandında X6 Pro dışında en güçlü işlemci diyebilirim. 8 GB RAM ve 128 GB
depolamayla gelirken oyunlarda 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyor. Kamera kısmında ana kamera ve ultra geniş açı 12 megapiksel. Ana kamera f1.8 ve optik imaj sabitleyici ile gelirken f2.2 ultra geniş açı kameramız da var ve 8 megapiksellik makro kamerayı da görüyoruz. Ön tarafta da 32 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K'da gayet stabil, pürüzsüz videolar çekebiliyoruz. Batarya kısmında 4500 mAh'lik batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip ama kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Android 13 ve One UI 6.1 ile gelirken 2 yıl daha güncellemeleri alacak. 3. sırada genel deneyimiyle tam bir amiral gemisi, kamerası, performansı ve ekran kalitesiyle de 30.000 TL altı bütçeyle en dengeli, en mantıklı telefon S24 FE'yi görüyoruz. Tasarımsal açıdan S24 FE'ye baktığımda ilk dikkat çeken nokta daha büyük ve daha ince bir telefonla karşılaşıyoruz. Burada kasa yapısı, kenar çerçeveleri daha keskin hatlarla geliyor. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Çerçeveler S23 FE'ye oranla inceltilmiş durumda. 6.7 inç dinamik AMOLED 2x panel, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazelemeyi görüyoruz. Bunun dışında HDR10 Plus, DCI-P3 renk uzayı, 5 milyona bir kontrast oranı gibi bir ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojiler S24 FE'ye konumlandırılmış. Samsung'un kendi üretimi olan Exynos serisinde benim en beğendiğim işlemcilerden Exynos 2400'ün E versiyonunu görüyoruz. Bu işlemci S24 ve S24 Plus'ta gördüğümüz 2400'ün %10 civarı kısılmış hali. Fakat buradaki işlemci Snapdragon 8 Gen 2 ile başa baş diyebilirim. PUBG'de düşük ayarlar 90 FPS, en yüksek ayarlarda 60 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. 8 GB RAM, 128, 256 ve 512 GB'lık 3 farklı depolama ile geliyor. Kamera kısmında arkada üçlü bir kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel, f1.8 OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel, f2.2 ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 8 megapiksellik f2.4 3x optik zoom yapabilen telefoto kamerasına yer verilmiş. Ön tarafta da 10 megapiksellik 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 8K 30 ve 4K 60 FPS OIS destekli videolar çekebiliyoruz. 4700 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Kutu içeriğinden her zamanki gibi telefonumuz ve Type-C şarj kablosu dışında bir şey çıkmıyor. 4. sırada şu anda özellikle piyasayı düşündüğümde şu anki fiyatlar ve deneyimiyle muazzam bir cihaz olan ve neredeyse serinin baz modeli S24 fiyatını alabildiğimiz S24 Plus'ı görüyoruz. Malzeme kalitesi ve hissiyat yönünde telefonu elinize aldığınızda bir amiral gemisi olduğunu rahatlıkla hissettiriyor. Hem ince hem de çok ağır bir telefon olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. 6.7 inç dinamik AMOLED 2x panel burada kullanılmış. Fakat QHD Plus 513 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazeleme, HDR10 Plus gibi üst düzey teknolojilerle birlikte geliyor. Açıkçası ekrana baktığımda renkler, canlılık, kontrast oranı gerçekten muazzam seviyede. Ki ekran tarafında bu fiyatlarda alabileceğimiz en iyi telefon diyebilirim. Bu noktada bir rakibi olduğunu düşünmüyorum. Exynos 2400'ü görüyoruz. Bu işlemci 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile birlikte geliyor. Donanım olarak şu anda kağıt üstünde Android tarafına bakarsak en güçlü işlemcilerden biri. Antutu'da bu işlemci 1.800.000'i zorlayabiliyor. Oyunlarda en yüksek ayarlar 60 FPS'i rahatlıkla görebiliyoruz. Genshin Impact gibi gerçekten sistemi zorlayan en yüksek grafikli bir oyunda bile aralıksız bir saat oyun oynadığımızda herhangi bir FPS drop'u ani FPS düşüşleriyle karşılaşmıyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel, f1.8 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamerada 10 megapiksel f2.4 3x optik 30x dijital zoom yapabilen telefoto kamerası. Ön tarafta da 12 megapiksellik 4K 60 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. 4900 mAh batarya ve 45 Watt hızlı şarjla birlikte geliyor. Kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Hoparlör tarafında stereo hoparlör var ve Dolby Atmos desteğine sahip. 5. sırada bütçeyi çok zorlamadan kompakt, tek elle kullanımı kolay, performans olarak da şu anda piyasanın en iyi telefonunu en ucuza istiyorum diyorsan S25'i görüyoruz. 7.2 mm kalınlık, 162 gramlık ağırlığıyla özellikle tek elle uzun süreler kullandığımızda elimizi hiçbir şekilde yormuyor. Ekran kısmında 6.2 inç dinamik AMOLED 2x panel, Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme bu ekranda var. HDR10 Plus, Dolby Vision ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Piksel yoğunluğu gayet yeterli ve burada ekran kalitesi deneyim anlamında da üst seviye bir ekrandan bahsediyorum. Artık S25 ve S25 Plus'ta Exynos modeller yok. Tamamen
Snapdragon 8 Elite ile geliyor. 8 Elite ile beraber performans anlamında şu anki fiyatlarını da düşünürsem en sağlam cihaz diyebilirim. 12 GB RAM, 128 ve 256 olarak iki farklı depolama ile geliyor. S25'te en büyük geliştirme donanım tarafında desem yanlış olmaz. Kamera tarafında donanımsal bir geliştirme yok. Buradaki geliştirme Snapdragon 8 Elite'in görüntü işleme kısmı ve Galaxy AI yani yapay zeka tarafı diyebilirim. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 10 megapiksellik f2.4 telefoto kamerayı görüyoruz. Bu kamerayla 3x optik zoom yapabileceğiz. Ön tarafta da yıllardır değişmeyen 12 megapiksel 4K 60 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. 4000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarjı görüyoruz. Kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Yazılımda Android 15 ve One UI 7.0'ı görüyoruz. One UI 7 özellikle S25 serisine bir seviye daha arttırmış durumda. Arayüz akıcılığı uygulamalar arasında geçerken oldukça tepkisel, çok hızlı bir deneyim alıyoruz. 8 Elite'de One UI 7 birleşince telefon adeta uçuyor. Yani performansla yazılım tam olarak optimize diyebilirim. Stereo hoparlörleri görüyoruz. Dolby Atmos desteğine sahip. Güvenlik kısmında da ekran altı parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliğini görüyoruz. Nano SIM ve eSIM olarak çift SIM desteğimiz var. Suya ve toza karşı da IP68 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Son sırada benim birinci odağım kamera. Alabileceğim en iyi kamera performansını bütçeyi de 70-80 bine çıkarmadan almak istiyorsam burada S24 Ultra'yı görüyoruz. Çerçeveler iyice keskin hale gelmiş. Titanyum bir kasayla gelirken arka kapakta da ön tarafta da düz bir camla karşılaşıyoruz. Kavisli cam yerine düz cam dayanıklılığı da artıran bir detay. 8.6 mm kalınlık ve 232 gramlık bir ağırlığı görürken 6.8 inç dinamik AMOLED QHD Plus çözünürlüğün yanında S23 Ultra'da parlaklık 1750 nitken S24 Ultra'da 2600 nite çıkmış durumda. 120 Hz tazeleme, HDR10 Plus desteği ve 2600 nitlik maksimum parlaklığı görebiliyoruz. Snapdragon 8 Gen 3. Fakat bu diğer telefonlarda görmediğimiz 8 Gen 3'ün S24 Ultra'ya özel modeli 12 GB'lık RAM'de eşlik ediyor. UFS 4.0, 256, 512 ve 1 TB seçenekler varken Vapor Chamber yani buhar çemberi soğutma sistemi de S24 Ultra'da kullanılmış. 100 megapiksel ana kameramız f1.7 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamerada 10 megapiksel OIS destekli yardımcı telefoto iken dördüncü kameramız 50 megapiksel ve 5x optik zoom yapabilen yine OIS destekli bir kamera burada kullanılmış. Ön tarafta da yine 12 megapiksel ve 4K 60 FPS kameramız var. 5000 mAh batarya, 45 Watt hızlı şarj desteğini görürken kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G ve NFC'yi görürken stereo Dolby Atmos hoparlörlerde tabii ki S24 Ultra'da var. Dostlar şimdi en önemli kısım, yani hangi Samsung telefon bana göre dediğinizde, eğer bütçem çok yüksek değil yani 10.000 ve altında, özellikle öğrenciler için veya telefonu daha çok gündelik kullanım için alacağım. Kameradan, performanstan çok bir beklentim yok. Galaxy A16 uygun fiyatlı cihazlar için de gerçekten mantıklı bir telefon. Fakat Galaxy A16'yı en iyi 5 Samsung telefon içine almıyorum. O liste dışında. Fakat telefonda akıcılık 120 Hz benim için önemli. Kamera anlamında da beni üzmesin diyorsan Galaxy A35 çok mantıklı. Şu anki piyasada uygun fiyatlı uzun ömürlü bir telefon istiyorsak Galaxy A35 en mantıklı seçenek. Bütçem 20.000'in altında. Kamera beklentim yüksek. Performans olarak da oyunlarda 60 FPS akıcı bir şekilde oynayabileyim. Aldığımda beni hiçbir şekilde üzmesin. Ekranı, kasa kalitesi ve tasarımıyla da kaliteli bir telefon istiyorsan S21 FE en mantıklı seçenek. Ama ben güncel bir telefon istiyorum. Güncelleme desteği benim için önemli. Aldığımda uzun yıllar kullanabileyim. Her anlamda üst seviye bir cihaz olsun ama bütçeyi de çok zorlamadan, özellikle 30.000'in altında en iyi telefonu istiyorsam S24 FE tartışmasız favorim. Sadece kendi fiyat bandında değil, genel telefon piyasasını düşündüğümde benim favorilerimden. Performans, ekran kalitesi ve kamera, bu 3 noktada en dengeli ve amiral gemisi cihazlar içinde fiyatını en çok hak eden telefon S24 Plus diyebilirim. Şu anda S24'te de fiyat farkının çok az olduğunu düşündüğümde S24 Plus almak daha da mantıklı bir hale geldi. Tek elle kullanımı kolay, kompakt telefon istiyorum. Aynı zamanda performans canavarı, alabileceğim en güçlü telefonu istiyorsam S25 düşen fiyatıyla beraber rahatlıkla önereceğim bir telefon. Şu anda S25 almak, küçük bir telefon istiyorsak bu fiyatlarla mantıklı. 7 yıl güncelleme alacağını düşündüğümde de oldukça iyi bir konumda. Ama benim birinci odağım kamera ve bütçeyi de 70-80 bin lira, yani çok yukarılara çıkarmadan en mantıklı telefonu istiyorsam da S24 Ultra bu noktada öne çıkıyor. Açıkçası genel anlamıyla baktığımda bu piyasada fiyatına oranla alım gücümüzü ve deneyimiyle düşündüğümde en iyi Samsung telefonlar
telefonlar bunlardı. Bu cihazlar dışında şu an için başka bir Samsung'a bakmayın. Fiyatlarını en çok hak eden, aldığınızda sizi memnun edecek, uzun yıllar kullanacağınız en iyi telefonlar bunlardı. Bu cihazların detaylı incelemeleri, bazılarının uzun kullanım testleri de kanalda var. Onları da kartlara koyarım veya bu videodan sonra kanaldan izleyebilirsin. Bu telefonların güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Aklına takılan bir soru olursa da yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.